Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün neyi konuşacağız? Bugün ilişkileri konuşacağız. Daha iyi bir partner nasıl olabilirsiniz? Bir ilişkinin sağlıklı olup olmadığının kriterleri nelerdir? Bir ilişkiyi daha sağlıklı hale nasıl getirebiliriz? Bugün onları konuşacağız. Bir ilişkiyi daha sağlıklı yapan nedir? Yani anlamak için önce kendimize bazı sorular sormamız gerekiyor ki bu sorular çok önemli. Madde madde not almanızı istiyorum. Şimdi kendi kendinize sorun. Ben onunla birlikteyken kendim olabiliyor muyum? Kendimi değiştirme ihtiyacı hissediyor muyum? Kıskançta mı hissediyorum? Kendim miyim? Bir bunu sorun. İkincisi, partnerimle, eşimle ya da sevgilimle birlikteyken kendimi güvende hissediyor muyum? Huzurlu muyum? Özgür müyüm? Bu sorulara bir cevap almaya çalışın. Birbirimize karşı eşit ve tutarlı davranabiliyor muyuz? Partnerimi olduğu gibi kabul edebiliyor muyum? Şimdi biz diyoruz ya hani ben kendim gibi hissedebiliyor muyum? Bir de karşıdakini olduğu haliyle kabul edebiliyor muyum? Bu da önemli. İkimizin de ilişkiden beklediği şeyler aynı mı? Beklentilerimiz benzer mi? Onunla birlikteyken o geçirdiğim zamanın bir anlamı var mı? Benim için kıymetli mi, önemli mi? Yoksa bir boşluğu doldurmak için mi? Bu da önemli bir soru. Onunla birlikteyken hayatım keyifli mi? Nasıl gidiyor? Mutlu mu, huzurlu mu? Yani o hayat süreciniz nasıl? Ve partnerim, sevgilim, eşim benim kişisel gelişimim için ya da kendi gelişmem için, ilerlemem için beni destekliyor mu? Yoksa engelliyor mu? Bu da diğer bir soru. Duygusal olarak, psikolojik olarak, ruhsal olarak, cinsel olarak mutlu muyum? Yeterli miyim? Yeterli hissediyor muyum? Yeterli hissediyor muyum karşıdakini? Eğer bu söylediğim soruları ben yönelttiğimde bu videoyu izleyen sevgili izleyicilerim, kafanızda soru işaretleri belirdiyse ve bunları cevaplamak da hani seni düşündürdüyse, kafanda soru işaretleri varsa veya birçok olumsuz cevap aldıysan işte o zaman sağlıksız bir ilişkinin içinde olabilirsin. Peki sağlıklı bir ilişki nasıl olmalı? Tabii ki bu soruların cevabına göre düşüneceğiz. Genel olarak sağlıklı bir ilişki için 9 tane temel genel geçer adım var, temel koşul var. Birincisi açık iletişim. Sağlıklı bir ilişkide olan kişiler, çiftler hayatlarında olumlu ya da olumsuz herhangi bir olay gerçekleştiğinde, bir anı yaşadıklarında birbirlerine rahatlıkla anlatırlar, konuşurlar. İletişim kurmak için illa büyük bir sorun yaşamaları gerekmiyor. Yani gün içindeki gündelik olaylarda ya da işte illa başarılı bir şey yaşaması da beklemiyoruz. İletişim kurmak için günlük olaylar, iş ve sosyal hayatında yaşanan olaylar, gündelik hayat konuları, ekonomik sorunlar, işte ruhsal bunalımlar gibi hani bu çeşitlendirilebilir. Bu konular hakkında da rahatça konuşabiliyor muyuz? Bunu konuşabiliyorsak işte o noktada güzel bir ilişkinin içinde, sağlıklı bir ilişkinin içinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Diğer bir madde, ikinci madde, 9 maddeden bahsedeceğim. Güvenmek ve güvenilir olmak. Şimdi güven duygusu geniş bir kavram. İçinde dürüstlüğü de barındırıyor, tutarlılığı da barındırıyor, bütünlüğü de barındırıyor, saygıyı da barındırıyor. Bu kavramların hepsini içeriyor. Eğer çift olarak kendinizi, birbirinizi güven içinde hissedebiliyorsanız, rahatsanız, özgürseniz ve bu söylediğim kapsamları da kapsıyorsa güven ve sağlıklı bir ilişki içinde olduğunuzu söyleyebiliriz. Ama partneriniz size duygusal açıdan, fiziksel açıdan ya da sosyal olarak zarar verme hissi doğuyorsa içinde ama vermeyeceğinden eminsen o zaman güvenli bir ilişki içinde olduğunu düşünebilirsin. Ayrıca çift olarak güvenli bir ilişki içinde olduğumuzun bir diğer maddesi de şudur ki birbirinizin maddi manevi çıkarlarını da gözetirsiniz. Geldik 3. maddeye. 3. maddede kişisel alan ve bireyselliğin korunması. Sağlıklı bir ilişkinin dengede olması gerekiyor. Yani çift olarak birbirinize bağlı olabilirsiniz. Bağımlılığa varan bir bağlılık olabilir bu. Ama günün sonunda herkesin kendine ait bir özgür alanı lazım. Özgür hissetmesi lazım. Her bireyin kendi kimliğini ortaya koyabildiği bir alanı olmalı. Yan yana
Uçan iki güvercin misali birbirinizin kanadını kırmamalısınız. Arkadaşlarımızla olan iletişimimiz, sosyal hayatımız tabii ki devam etmeli. Kendi ilgi alanlarımız, hobilerimiz, arkadaşlarımızla olan faaliyetlerimiz için de vakit harcayabilmeliyiz. Eğer bu noktada problemler yaşıyorsak, kişisel alanımız ihlal ediliyorsa o noktada sağlıklı bir ilişki değildir. Dördüncü bir madde, merak duygusu. Sağlıklı ve uzun süren bir ilişkinin diğer bir özelliği işte bu merak duygusunun varlığı. İşte eşinizin gün içinde, partnerinizin gün içinde neler yaptığını düşünüyorsanız, gelecekle ilgili ideallerini merak ediyorsanız ve bu idealleri konusunda onu destekliyorsanız, kariyer hedeflerine ilgi duyuyorsanız, onu dinliyorsanız bu noktada, günlük yaşamlarıyla ilgili ufak tefek detayları önemsiyorsanız, onu olduğu gibi kabul ediyorsanız, işte sağlıklı bir ilişki içinde ilişkinizi yapılandırabileceksiniz. Ama bunlar yoksa, İşte onun ilgi alanlarına ilgi duymuyorsanız, önemsemiyorsanız, dinlemiyorsanız, desteklemiyorsanız bu noktada doğru değil. Bir diğer madde kendine zaman ayırmak. Şimdi çiftler sürekli yan yana olması aslında böyle bizim toplumumuzda şöyle algılanıyor. Çok iyi giden bir ilişkileri var. Hayır, aslında bu böyle değil. Toplumda maalesef böyle algılanıyor. Oysa ki bir ilişkiyi sağlıklı yapan şey, birlikte yürütebilmek için bireylerin de kendilerine ait bir alanla ihtiyacı var. Alandan kastım bireysel gelişimleri için, boş vakit için, kendi kendilerine kalabilmesi için kendi bireysellikleri için de zaman ayırmaları gerekir. Kişisel alanlarına, kendine ait zamana sahip çıkmaları gerekir. İşte o noktada o sağlıklı bir ilişki olur. Bir diğer madde fiziksel yakınlık. Şimdi fiziksel yakınlıkta birazcık tabii cinsel çekim de vardır. Ama sağlıklı bir ilişki cinsel kaygılardan uzaktır. Çünkü cinsel yaşamları zaten bu kişilerin iyidir. Arada çünkü açık iletişim var. Cinsel problemler olsa bile bunu çiftler rahatlıkla konuşurlar, birbirlerine aktarırlar ve iletişimde kalarak çözmek için de birlikte karar verir, emek verir, zaman harcarlar. Ayrıca eşler birbirlerinin cinsel isteklerine saygı duyarlar, sınırlarına saygı duyarlar. Her iki tarafı içinde cinsellik kendini güvende hissettikleri, kendi beklentilerini aktarabildikleri bir alandır. Bundan dolayı da cinsellik bu çiftlerin zaten iyi gider. Saygı ve sınırlar çerçevesinde açık iletişimde yaşanır. Şimdi sağlıklı ilişkinin bir diğer maddelerinden biri de eğlence. Tabii ki birlikte eğlenebilmek, birlikte gülebilmek, böyle bir sevgili, böyle bir partner, böyle bir eş hangimiz istemez ki? İstediğimiz bu durum. Ama böyle bir partnere sahipseniz zaten ilişki içerisindeki sorunları da kolaylıkla atlatabilirsiniz. O hayatın getirdiği stresler, zorlayıcı anlar daha eğlenceli bir partnerle gülüp oynayarak ufacık bir an eğlenerek geçilebilir bu noktada. Onun için de küçük anlardan, küçük eğlencelerden birbirinizi mahrum etmeyin. Bir diğer çift ilişkisini sağlıklı yapan madde ise takım çalışması. Yani çiftlerin birlikte birbirlerini destekledikleri bir ilişki. Şimdi sevgiliniz ya da partneriniz aynı zamanda sizin, aynı zamanda iyi bir takım arkadaşınız olmalı. Ne demek takım arkadaşı? Herhangi bir konuda farklı düşünebilirsiniz, farklı fikirlere sahip olabilirsiniz, farklı siyasi görüşlere sahip olabilirsiniz, farklı hedeflere, farklı zevklere, farklı hoşlantılara, hobilere, farklı düşüncelere sahip olabilirsiniz. Ama günün sonunda birbirinizi desteklediğiniz, kişisel gelişiminizi ya da işte bu faaliyetlerinizi ilerletebildiğiniz ilişki sizin için doğru olan ilişki. Takım çalışması halinde birbirinize odakladığınız ilişki sağlıklı bir ilişki. Peki bir diğer madde ne? Çözüm odaklı olabilmek. Çözüm odaklı olabilmek aslında hayatta da çok önemli. Kişisel gelişimimizde de, başarıda da çok önemli. Bazen ilişkilerde problemler yaşanabilir. Her ilişkide normal. Burada önemli olan nokta o tartışmanın birlikte nasıl ele alındığı. Yani karşılıklı olarak o tartışmayı ortaya koyup birbirinizi suçladığınız bir savaş alanı mı? Yoksa yan yana oturup sorunu karşınıza aldığınız, birlikte çözüm ürettiğiniz bir alan mı? İşte tartışmaları bu noktada kibar, nazik, dürüst, düşünceli bir noktada düşünebiliyorsak, konuşabiliyorsak, yapabiliyorsak ve çözüm odaklı düşünebiliyorsak o noktada uzun ve sağlıklı bir ilişkimiz devam eder. Biz problemleri yargılamadan, küçümsemeden ele alan çiftlerin daha uzun soluklu birliktelikler yaşadığını görüyoruz. Ama problemi çok büyütürsek ya da karşıdakini yargılarsak ya da küçümsersek o noktada kolaylıkla çözüme ulaşamazsınız.
kolaylıkla çözüm varken. Ve efendim bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Aşağıya merak ettiğiniz konular hakkında yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı, bildirimlerden haberdar olmak için de zil ikonuna tıklamayı unutmayın efendim. Görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.